Evet, merhaba, iyi akşamlar sevgili kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine 22. canlı programımızda Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldiğinin yayınını başlattık. Zorlu maçta 3-0 geriye düşen Sarı Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı diyoruz. Bugün yayınımıza yalnız başladım. İlerleyen dakikalarda Adnan Hocam da aramızda olacaktır büyük bir ihtimalle diyorum. Bugünkü Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Şöyle hazırlıklarıma başlayayım ufaktan ben bu arada. Şu şekil. Evet. Olympiakos ilk yarıya fırtına gibi başladı. Önde baskıyı kuran, gol arayan, çok fazla gol pozisyonuna girmeyen ama yakaladığı pozisyonlarda gole çeviren bir futbol oynadı ilk yarıda. Sonucunda da Fortunus 8. dakikada 1-0 öne geçirdi. Jovatic yine önde baskı ile 32. dakikada Olympiakos'u 2-0 öne geçirdi. Daha sonra ilk yarısı maçın 2-0 bitti. İlk yarıyı biraz değerlendirmek istiyorum. Biraz bahsetmek istiyorum ilk yarıya. Olympiakos takımının özelliklerini hepimiz biliyorduk. Nasıldı Olympiakos takımının özellikleri? Ön hattı çok güçlü ama arka hattı bir o kadar da zayıf bir takımdı. Önde baskı yapan özelliklere sahipti. Dolayısıyla ilk golü de Çağlar'ın hatasıyla. Yani ya arkadaş Çağlar, yani önde baskı yapılıyor. Topu kaptıracaksın. Sen orta bölgeye topu uzaklaştırıyorsun. Yani o top ya paralel taş çizgisine paralel uzatılır. Uzun topla paralel uzatılır ya da hiçbir şey yapamayacaksan, hiçbir şey bilmiyorsan topu olduğun bölgeden taca atıver canım. Yani bu kadar riske girecek bir pasla, ki öyle yaptın zaten, pas tercihinde göbek, yani ortaya rakibin pres yaptığı alana doğru bir pasla golü yedin 8. dakikada. Yani dün hatta Atletico Madrid Dortmund maçında da benzer bir pozisyon vardı. Yani o maçı hiç mi izlemediniz? Veya birileri size kalkıp da bak böyle şurada bir hata oldu, şu şekilde bir gol yendi, bu tarz pozisyonlara dikkat edin, rakibin ön bölgesi çok kuvvetli tarzında hiç kimse size bilgi vermedi mi? Bilmiyorum açıkçası. Yani biraz maçtan bahsedeyim. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe İstanbul'da oynayacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselebilecek. Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Dzeko ile üst üste pozisyonlar da buldu aslında. 8. dakikada savunmanın hatasında, ki az önceki bahsettiğim Çağlar'ın hatasıydı. Fortunius ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi. Yani Adnan Hocam da geldi bu arada. Adnan Hocam hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz hocam. Yayına başladım. Maçı değerlendiriyordum biraz. Böyle bir giriş yaptım. Sen de geldin. Seninle katılımınla maçı yayınımızı devam ettiririz. Ben devam edeyim hocam. Daha sonra sözü sana vereceğim. 32. dakikada ise Fortunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovatic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu Olympiakos adına. İşte karşılaşmanın ikinci yarısında yine savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe
51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yine yedi. 57. dakikada Kurunić'in hatalı pası sonrasında, yani Kurunić hatalı pas yaptı. Bugün Fenerbahçe inanılmaz derecede hatalı pasla oynadı. Ta ki 3-0 olduktan sonra, yani 3-1'e kadar ciddi anlamda, hatta değişiklikleri de katabiliriz. Biraz sonra değişikliklerle ilgili de bilgiler vereceğim. Oraya kadar inanılmaz pas hatalarıyla oynadı. Kurunić'in yaptığı pas hatasından sonrasında araya giren El Kabi Çukuyo'ya golü attıran isim oldu. Yani asisti yaptı. 3-0 oldu. Devam ediyorum hocam. Sarı lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirmeyi başardı. Osayi Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadić meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu ve 3-1 oldu. Maç asıl ondan sonra renk kazanmaya başladı. Yani 3-1'den sonra farklı bir maça döndü. Farklı bir renge büründü. Fenerbahçe kendisine geldi. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Sarı lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve durumu 3-2'ye getirdi. Yani turu İstanbul'a bıraktığı bir nevi diyebiliriz. 3-0 geriye düşmesine karşın Tadić ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren Sarı lacivertliler, dediğim gibi İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselen taraf olacak. Tadić gol sayısını bu arada 15'e yükseltti. Hocam ben maçı kısaca şöyle bir değerlendirdim. Sen de bir maçı değerlendir istersen. Kendi bakış açınla, kendi izleyişinle maç hakkındaki yorumun nedir? Adnan hocam buyur. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi şöyle diyorum. Sesim geliyor değil mi? Elbette hocam. Sesin gayet net geliyor, iyi geliyor. Şimdi futbolcuların ve İsmail Hoca'nın kafası bugünkü maçta değildi. Hala o Ali Koç'un açıklamaları, işte Urfa'daki maça çıkmamaları, Uğur'u çıkarmaları ve bu maçtan önceki basın toplantısında İsmail Hoca Karagümrük maçını düşündüğünü söyledi. Bak. Evet. Maça vermediğini söyledi. Şimdi, Evet. yani Fenerbahçe bugün çok amaçsız bir maça çıkmış gibiydi. Hele ilk yarı 0, yani sahada yok. Ondan sonra sen en önemli İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Fred'siz çıkıyorsun. Yani sen şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini yapsan bu 3 futbolcu direkt yazarsın. Tabii. Tabii. Bunlar Tabii. yok. Şimdi bunlar olmayınca da zaten orta sahasında bu Kurunić niye almışlar, nereden geldi ben anlamadım. Zayis de buna ayak uydurunca, Zayis zaten Evet. İsmail Hoca'nın bir hücumu var. Zayis de bunun diyaloğu ne anlamadım. Fenerbahçe'de forma giyecek bir futbolcu değil. Ama Zayis de hiç bırakamıyor İsmail Hoca. Şimdi böyle bir eksik kadro ve kafası dağınık bir Fenerbahçe ve hocası çok kötü oyuna başladı ve kaleci ve Çağlar Söyüncü o kadar kötü bir günündeydi ki Evet. yani ben bu iki futbolcunun da Fenerbahçe'de forma giymemeli. Bak, kaleci ve Çağlar. Şimdi daha diğerlerine gelmiyoruz zaten. Livaković. Geride. Ben hemen kadroları göstereyim hocam. Şöyle. Evet, evet. Şöyle Livaković. Evet. Yani çok Fenerbahçe'nin istediği bir kaleci değil bu. Fenerbahçe Muslera eşitliğine bir kaleci bekliyordu. Bu kaleci onu hiç aldı. Evet. Ama her maçta çok kötü gol yiyor. Aşırı Evet. kötü goller yiyor. Ve takımla defans oyuncularla çok bağlantısı bozuk. Evet. Yani birlik beraberliği yok. Evet hocam. Fenerbahçe bu maça başladı 3-0. Hatta şunu diyeyim, Olympiakos mesela iyi bir takım değil. Yani Türkiye Ligi'nde olsa yani ilk 10'a zor girecek, ilk 6-7'ye zor girecek bir takım.
Hocam Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacağı için Olympiakos'ta Yunanistan takımı, tek avantajı Yunanistan. Hani baktığımızda Yunanistan'la ilgili Olympiakos'la ilgili söyleyebileceğimiz tek yön bu. Yani Olympiakos bu maçı kendi evinde, bu turnuvayı kendi evinde kazanıp kupayı kaldırmak istiyor. Onun dışında takımın ön hattı iyi hocam ama orta ve geri hattı bir o kadar da kötü yani. Çok kötü. Bir de şöyle, Olympiakos 3. hocayı değiştirdi sezon içinde. Bu 4. Evet. gönderecekler büyük Mendili var. Evet. Yani Beşiktaş'ta yarışıyor. Hoca değiştirdiler de Olympiakos. Aynen Mendili var, evet. Yani böyle bir takıma karşı 3-0 mağlup duruma düşüyor bak Fenerbahçe. Evet. Ben yani İsmail Hoca'nın bu maçta hiç kafası yoktu. Hala olayları unutamamış. Hala Evet. ligi düşünüyor. Bak yine de ligi düşünüyorlar. Şu an Evet. Fenerbahçe'ye tercih yaptıklarına inan Türkiye Ligi derler bak söyleyeyim size. Evet. Ya böyle bir düşünceleri var. Ondan sonra işte İrfancan Kahveci girince oyuna hareket getirdi ve onu zaten hareketleriyle goller geldi zaten. Evet. Penaltıyı çok gereksiz yere yaptı Olympiakoslu futbolcu. Çok gereksiz bir penaltı yaptı. Hocam aslında ayağı kapalıydı ya. Yani ayağı açık da girmedi. Ayağı da kapalıydı. Nasıl penaltı oldu ben onu anlamadım yani. Ya tamam hani şimdi ben çok da şey yapmak istemiyorum bu maç üzerinden ama hocam eğer maç 3-0, ben şöyle bir yorum yapayım bak. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve Süper Kupa öncesi olağan genel kurulda Süper Kupa finaline çıkmama kararı alınmasından sonra Süper Kupa finaline çıkmayan Fenerbahçe futbol takımı maçı oynamamış oldu. Farz edelim TFF Süper Kupa finalini ertelemişti hocam. Evet. Doğru mu? Yani oynamadı. TFF'de evet, TFF'de ertelemişti bu maçı. Farz edelim ertelemişti kendi istedikleri gibi. Öyle oldu neticede. Peki siz 30 milyon Fenerbahçe taraftarı adına erteleme kararı almanıza rağmen neden bu maçta yenildiniz? Neden bu maçta daha avantajlı bir skorla ayrılmadınız? Size erteleme, yani kendi kendinize almış olduğunuz, yani orada 20 bin tane kongre üyesinin 30 milyon Fenerbahçeli futbol seyircisi, taraftarı adına almış olduğu kararın getirisi ne oldu? 0. Yazık, günah değil mi? 30 milyon diyorsunuz, 30 milyon Fenerbahçe taraftarına. Şimdi yayınlarımızda biz bunları dile getirdiğimizde fanatik Fenerbahçeli taraftarlar bizlere yoğun tepkiler gösteriyorlar. Fakat onları da anlıyoruz. Ama onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki, tekrar soruyorum hatta. Sizin adınıza Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu ve orada bulunan, statta bulunan, olağan kongresinde bulunan 20 bin kongre üyesinin maça çıkmama kararı alması sonucunda bu maçta sizin ne gibi bir avantajınız oldu? Ben kendi adıma maçı izlerken ben üzüldüm ben. Ben kahroldum yani. O 3-0'dayken özellikle maç 3-0'a geldiğinde inanılmaz derecede üzüldüm yani. Bir de Ki Fenerbahçeli değilim ben yani, düşünün. 3-0 iken bir gol kaçırdı Olympiakos. 4-0 oldu. Evet. Yani %100 Evet. bir pozisyon kaçırdı. Evet. 4-0 olsaydı ne olacaktı? Buyur Ali Koç. Yabancı hakem, yabancı VAR hakemleri mum gibi oynadınız. Evet. Mum gibi oynadınız ya. Ne oldu? Sonuç? Bu maçı da Galatasaray yüzünden kaybetti herhalde. Onu söyleyecek. Ceza sahasının içerisinde sizin Fenerbahçeli futbolcunun eline
Olympiakoslu futbolcunun eline çarpan İrfan Can vurdu da ceza sahasının içerisinde eline çarptı ve hakem penaltıyı vermedi. O pozisyon Türkiye'de olsaydı şu an bütün ülke ayaktaydı. Şu an bütün ülke ayaktaydı. Evet. Hadi şimdi de takımı çek bakalım konferans liginden. Aa. Şimdi de çek takımı konferans liginden. Hakem o penaltıyı vermedi. Olympiakos oyuncunun eline, ceza sahasının içerisinde eline değen topu hakem penaltı vermedi. VAR hakemleri penaltı vermedi. Takımını UEFA Konferans Ligi'nden de çek. 2 gün sonra yine olan kongreye git. Aynı kongre üyeleriyle Konferans Ligi'nden de çekilme kararı al. Çıkmama kararı al. U19 takımıyla çık. Ben Fenerbahçeli, gerçek anlamda Fenerbahçeli taraftarlar adına üzülüyorum. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, Ali Koç ve etrafındaki şakşakçılar Fenerbahçe Spor Kulübü'nü gerçekten çok zor durumlara düşürdüler. Düşürmeye de devam edecekler gibi geliyor bana. Adnan Hocam buyur. Veriyor. Zarar